Üniversite sınavına girdiler. Yarın da girecekler. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gönüllerine göre okullara girmelerini, hayallerinin gerçek olmasını temenni ediyoruz. Nehir'imiz, Ferdi'nin kızı Nehir, siz de şahitlik etmiştiniz. Şimdi beni sınava kim götürecek demişti. Ben de o gün tabii ki ben götüreceğim demiştim. Bugün sınava birlikte gittik, daha sonra eve bıraktım. Tabii kolay bir şey değil. Hepimiz çok korktuk, çok kötü etkilenecek diye ve onun için uzun süredir de bütün arkadaşları, sevenleri, ailesiyle birlikte destek olmaya çalışıyorlardı. Bugün sınava girerken Nehir'i iyi gördük. Sınav sonucunda da kötü etkilenmediğini, elinden gelenin en iyisini yaptığını söylüyor. Yarın da takip edeceğiz. Yarın da birlikte olacağız sınavda. Mimar olmak istiyor. Babasının bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Çok da yetenekli bir kız. Babası da hep derdi. Ben çöpten adam çizmeyi bilmiyordum. Mimar oldum. Nehir 5 boyutlu çözüm buluyor. Çok iyi olacak falan diyordu. Ümit ederim arzu ettiği bir bölüme yerleşir. Biz de takip ediyor olacağız. Size de gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyoruz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bir de şunu sormak isteriz. Şimdi siz mitinglere devam ediyorsunuz zaten çok uzun süredir. Peki yaz boyunca da devam edecek mi mitingler? Yarın Tekirdağ'da olacaksınız. Üniversite sınavından dolayı bugün miting yapmadık. Yarın sınav bitiminde Tekirdağ'a hareket edeceğiz. Yarın akşam saat 19'da Tekirdağ'da büyük mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yaz boyunca da çok özel durumlar olmazsa, çok önemli bir mani çıkmazsa biz mitinglere devam edeceğiz. Miting serisi yaz boyunca değil. Bu bir miting değil, eylem olduğu için eylem sonuç alana kadar devam eder. Bizim sonuç almamız için öncelikle arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları, adil yargılanmaları, yapılan bu haksızlıkların son bulması gerekiyor. Biz mitingleri azaltmayı, seyreltmeyi değil, aksine mitingleri çoğaltmayı ya da yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz. Örneğin bugün, yani dün Sayın Fatih Keleş'in 26 yaşındaki oğlunu tutukladılar. Yine Sayın Fatih Keleş'in yeğenini tutukladılar. Fatih Keleş Kandıra cezaevine alındı Silivri'den ve Kandıra cezaevinden götürülüp Çağlayan'da avukatı olmadığı halde, bakın bu çağda böyle bir şey mümkün değil. Yani dünyanın herhangi bir yerinde, bırakın hukuk devleti, kendisine demokrasi, yarım demokrasi diyen yerlerde beni niye getirdiniz? Sohbete çağırdık. Avukatım nerede? Avukatının yanında rahat konuşamıyorsun diye bir şey olmaz. Kişilere ailesiyle Fatih Keleş'i daha önce tehdit ettiler. Böyle bir şey olmaz. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bundan sonra 26 yaşındaki oğlunu alıp babasına oğluyla tehdit etmek, daha sonra oğlunu da tutuklamak olacak şey değil. Ben bugün annesiyle konuştum. Dün akşam konuşamadık. Çok moralleri bozuktu. Bu sabah erken saatlerde konuşabildik. Ve zaten insanların eşi sırf iftiracı olsun diye içeride tutuyor. Bakın Fatih Keleş'e şunu söylüyorlar. Konuş, evine git. Şunları söyle, evine git. Fatih Keleş diyor ki, ya bilmediğim bir şeyin neyini söyleyeyim? Olmayan bir şeyin neyini söyleyeyim? İşte para kasası var mı? Bize para kasası göster falan. Olmayan kasanın neyini göstereyim? Şimdi de oğluyla önce defalarca tehdit ettiler. Şimdi oğlunu alıp tutukladılar. Bu olacak bir şey değil. Yani bir daha söylüyorum. Dün Ankara'da cami avlusunda söyledim. Bu hukuken olmaz, vicdanen olmaz, ahlaken olmaz. Dinen en büyük suç. İnsanları birbirine iftira atmaya zorlamanın, hadi mahkemeyi Çağlayan da bu işin içinden çıktınız. Çıkamayacaklar da. Çıkamayacaklar. Mahkeme-i Kübra'da nasıl çıkacaksın? Sana bunu sormayacak mı yani? Sen bunu nasıl yaptın? O annenin hesabını sana sormayacaklar mı? O evladın o içeride 8 metre 10 metre hücrenin içinde o babalara çektirdiğini sorulmayacak mı? Bakın Medya AŞ'nin 2 genel müdürü, 2 tane pırlanta gibi insan aylarca iftiracılığa zorladılar. Olmadı. Birini Düzce'ye, birini Afyon'a yolladılar. Pınar Hanım ve Elif Hanım. Gittikleri yerlerde ilk günler yerde yattılar. Şimdi de dün gözaltına alınan arkadaşların, tutuklanan arkadaşlarımızın bazılarının konuldukları hapishane ve koğuş şartlarından sırayla yerde yatmak zorunda. Bu zulüm, bu işkence. Kime yapıyorsa devlet bu zulümdür, işkencedir. Arkadaşlarımıza yaptığında da öyledir. Ve kadın arkadaşlarımıza dediğimiz gibi ifade verin, evladınıza kavunuşun. Yoksa burada kalırsınız.
Ona biz iftira atamayız dediler diye birini Afyon'a, bir tanesini Düzce'ye. Bu insanların küçük çocukları var. Pınar Hanım'ın 2 tane kızı var. 86 yaşında annesi babası bakmak zorunda kalıyor. Bunlar eşinden ayrı insanlar. Kadriye Hanım Silivri'de 13 yaşında evladı var ve 13 yaşında, o da eşinden ayrı, 13 yaşında evladının durumu ortada. Bu kadar zulüm olmaz. Yani gerçekten bütün AK Partililere sesleniyorum. AK Parti'deki vicdan sahibi insanlara sesleniyorum. Dönün, ne oluyorsunuz deyin. Diyorsunuz, duyuyorum. Ama bu kadar olmaz. Bu savcı, yani 24 yıl önce Erdemliler Hareketi diye çıkılan bir yolda sırf kendisine verilen talimatı yerine getirmek için, büyük ihtimal kendisine dendi ki burada yolsuzluk vardır, bul. Bulamadı, çıldırdı. Bulamadı, çıldırdı. Olmayacak işlere kalkışıyorlar. Bakın, biz fiziken yoruluyor muyuz? Yoruluyoruz. Ruhen bunalıyor muyuz? Bunalıyoruz. Ama ahlaken o kadar üstünüz ki bize bir şey olmaz. Biz buradan çıkarız. Biz bu cenderenin içinden çıkarız. Biz bu cenderenin içinden örneğin 250 milletvekili çıkararak çıkacaksak sırf CHP 300'ü aştırtarak çıkarız. Neden? Bu zulüm millet tarafından takdir görmez, ceza görür. Daha önce 13 bin fark nasıl 800 bin, 1 milyon 100 bin olduysa, CHP 230 milletvekili kazanarak meclise girecektiyse şimdi tek başına 300'ü kazanarak girer. Bu zulmün sonu o olur. Ben komşularımın yüzüne bakıyorum, gözüne bakıyorum, arkadaşıma bakıyorum. Yarın bu zulmü yapanlar bizim gözümüze bakamayacak. Kendi çocuklarının, yani var mı şimdi mesela 12 Mart sonrası yargılamayı yapan hakimlerin, 27 Mayıs sonrası yargılama yapan hakimlerin çocukları, torunları bundan övünebiliyorlar mı? 12 Eylülcülerin çocukları, torunları övünüyor mu? 19 Mart'ta da aynı şey olacak. Zulm ile abad olunmaz. Bu mahkemelerde atamayı biz yapıyoruz. Hakimi ayarlıyoruz. Savcı adamımız yalancı şahitlerle bu işi doldururuz. Dolduramayacaksınız da tut ki doldurmaya kalktınız. Ya bu millet sizi cezalandıracak. En sonunda da Allahü Teala sizi cezalandıracak. Bu yaptıklarınızın mutlaka bir cezası olacak yani. Nasıl hesap vereceksiniz? Ayrıca şunu söyleyeyim. Büyük bir rezalet yaşanıyor. Hasan amcanın, Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir'deki, Edremit'teki evinin olduğu yerin yanında Hasan amcanın bahçesi gibi düşündükleri bir yerde bir kör kuyu bulmuşlar. Dünden beri o kuyuyu arıyorlar. Kuyudan para bulacaklar, bir şey bulacaklar falan diye. Ben Hasan amcaya üzülme diye aradım. Hasan amca diyor ya oğlu ne üzüleceğim diyor. Ben diyor burayı diyor belediyeye terk edeli kaç yıl oldu. Ben orada kuyu olduğunu dahi bilmiyorum. Arasınlar dursunlar bakalım. Dün dedektörlerle, dozerlerle aramışlar. Ne var? Elde var 0. İyice akıllarını oynattılar. Ama vicdanları o kuyuya düşmüş. Vicdanları o kuyuya düşmüş. Moralleri şimdi o kuyunun dibinde. Ya bir şey bulamayacaklarını biliyoruz. Hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Ama bunlar illa bir şey bulacağız diye gittikleri kuyu, belediyenin arsasındaki kuyuyu arıyorlar. Hasan amcanın, yani Ekrem Başkan'ın babasının evinin kuyusundan bir şey bulur muyuz diye. Kediyle farenin oynadığı gibi birileri bunlarla oynuyorlar, kandırıyorlar bunları ve perişan oluyorlar. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi 2. kez Ergenekon ve Balyoz'da bu ülkenin namuslu komutanlarına, namuslu siyasetçilerine, Mehmet Haberal'a, Mustafa Balbay'a, İlker Başbuğ'a iftira attılar. Nasıl rezil oldular? Aynı durumdalar, aynı panikteler şu anda. O zaman da gidiyorlardı, olur olmaz yerleri kazıyorlardı, bilmem ne yapıyorlardı. O gün FETÖ'cüler ne yapıyorsa bugün de bu arkadaşlar aynılarını yapıyorlar. Bir de çok üzüldüğüm bir hususu ifade etmek durumundayım. Mehmet Pehlivan, avukat Mehmet Pehlivan gelip bana göstermişti. MASAK raporu tam bir bomba Sayın Genel Başkanım demişti. Maviyle ve turuncuyla işaretlemiş. Maviler gerçek hareketler, turuncular şişirme demişti. Akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız demişti. Apar topar aldılar içeriye. Mehmet bunları anlatmasın diye. Neymiş efendim? Ekrem Başkan'ın oğlu Selim'in yurt dışına şirket kurmak yoluyla efendim rüşvet parası aktarmış. Ya utanmazlığın bu kadarı. Mevzuyu bizzat da biliyorum. Selim yurt dışında, Selim bu arada Selim dediğiniz 13 yaşında çocuk değil, 30 yaşında insan. Yurt dışında bir şirkete ortak olmak istiyor, bir şirket kurmak istiyor.
Babası aylarca itiraz ediyor ve devamlı aralarında konuşuyorlar, tartışıyorlar, bilmem ne oluyor falan. Ekrem Başkan diyor ki benim karşı olduğum bir işti. Annesini ve dedesini ikna etti. Annesinin, bakın, Selim'in aktardı dedikleri para masak raporunda tam 3,5 kat abartılı yazılmış. Mehmet Pehlivan onu ispatlıyor. Aktarılan para bunun üçte biri, dörtte biri kadar diyor. Bir bu. İkincisi, bu para iki yerden geliyor diyor. Bir, Ekrem Başkan'ın eşi Dilek Hanım'ın bozdurduğu bir şeylerin parası, ispatı var. Öbürünü de dedesini ikna etmiş, almış. Toplamda da bu para söylenenin dörtte biri kadar. Öyle büyük bir para da değil. Yani dedesinden bir ev parası, annesinden onun yarısı gibi bir şey. Bunları almış. Orada bir şey. Ekrem Başkan dediği şey, şirket orada duruyor. Bu ortaklık yapıldığından beri daha para kazanmadı. İlk kez belki bu sene bir para getirecek diyor. Para aktarılırken birçok yerden belge alınıyor. Bütün belgeler elde mevcut. İsteyene gösterilecek. Aha da ben buradayım. O şirketin kurulması için aktarılan paraya annesinden ve dedesinden birinin döviz bozdurup, birinin altın bozdurup mu, birinin vade bozdurup, birinin döviz bozdurup mu, Selim'e aktardıkları para kaynağı belli. O paraların daha önceki kaynakları belli. Ama bu kadar insanların haysiyetiyle oynanır mı ya? Bu kadar utanmazlık olur mu? Ekrem İmamoğlu rüşvet parasını oğlu üzerinden, oğlunu da bulaştırarak yurt dışına aktardı. Selim'in, Ekrem İmamoğlu'nun oğlunun dedesi ve annesinden, babasından uzun süre para istiyor. Babası olmaz diyor, karşı çıkıyor, batar o para diyor, nasıl işmiş o diyor. Sonrasında bizzat Ekrem Başkan'dan dinledim. Annesini ve dedesini ikna ederek orada yapmaya çalıştığı bir iş. Para da kazanan değil, doğru da bir yatırım değil diyor Ekrem Başkan. Bu kadar arkadaşlar. Şunu da sormak isterim. Şimdi erken seçim çağrısını sürekli yineliyorsunuz zaten her yerde, mitinglerde, eylemlerde. Cumhurbaşkanlığı ofisi de çalışmalarına başladı ve devam ediyor. Bu süreci ilerletmek için nasıl bir adım atacaksınız erken seçimi getirebilmek için, sandığı getirmek için? Birincisi, önce parti programımızı hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı aday ofisi de adayın vaatlerini hazırlıyor. Seçim vaatlerimizi, seçim programımızı, hükümet programı hazırlanacak. 81 ilde, 973 ilçede çalıştık. Son şekli verildikten sonra bütün milletvekillerimizle, bütün parti meclis üyelerimizle, partinin bütün seçilmişleriyle, hatta partinin il, ilçe örgütlerinden aldığımız başka şehirlere de yollayacağımız kişilerle, 81 ilde kuvvetli ekiplerle adayın yerine seçim kampanyası yapmaya başlayacağız. Ve hangi sorun varsa, yani Rize'ye gidip de çay üreticisinin sorununu Ekrem Başkan'ın gelince nasıl çözdüğünü yerinde anlatacağız. Tarihin görülmüş en kalabalık, en enerjik, en inançlı, en dirençli, belki de en uzun seçim kampanyasını yapacağız. Yani geçmişte böyle bir hani 300 günlük kampanya falan Sayın rahmetli Demirel'in anılıyordu. Biz başlayacağız. Yani en sonunda diyelim ki 900 günün sonunda seçim olacaksa 900 günlük kampanya yapacağız. Yorulmadan ve asla ve asla azalmadan, çoğalarak ve hızlanarak bir iktidar yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Biz arkadaşlarımızın masumiyetine de, namuslarına da kefiliz. Bundan sonra zaten artık milletten de bu kara çalmalar milletin vicdanından dönmüştür. Milletin sandığı önümüze gelene kadar var gücümüzden çalışacağız. Ben arkadaşlarımızın çok uzun sürmeyecek bir sürede tutuksuz yargılanacaklarına da inanıyorum. Buradan bilhassa kadınlara, şu anda zorla tutulan ve zulme tabi tutulan kadınlar için tutuksuz yargılama ve evlatlar için biraz vicdan, anneleri hatırına biraz vicdan istiyorum. Hem içeride tutulan kadınların hem de içeride çocuklara artık esir alınan ve zulmedilen kadınların şey için çocukları ve kadınları bırakın. Bu en acımasız savaşta bile kadına ve çocuğa dokunmazlar arkadaşlar. Bu ayıptır. Bu ahlaki üstünlüğün kaybıdır. Bakın, en büyük CHP düşmanı olsun. CHP ile rekabette CHP'linin eşine ve çocuğuna saldırdığınızı gördüğünde sizinle gönül bağını koparır. CHP ile bir gönül bağı kurar. Bu yapılanın ben insanlara çok eziyet ettiğini ama bize siyaseten hiç zarar vermeyip AK Parti'yi perişan hale getirdiğini. Bakın, seçmenin gözünde paspas oldu AK Parti şu anda. Ve gerçekten bu AK Parti'ye emek veren siyasetçiler var.
Şimdi yani adını söylemeyeyim, Manisa'da da var, Türkiye'de de var. Gayret ediyor iyi olsun diye, iktidarda olsun diye. Bir saçma sapan görevlendirme, bir gözü dönmüş başsavcı eliyle AK Parti'nin siyaseti ve haysiyeti de paspas ediliyor şu anda. Kim dönecek şimdi size iyi yaptınız diyecek bunun sonunda. Biz saldırı altındayız fiziken ama moralimiz, psikolojik üstünlük elimizde, ahlaki üstünlük elimizde, çoğunluk enerjisi elimizde. Bunlar güç kullanıyorlar ama itibarları yerlerde olmaz. Yani bunu AK Parti'ye gönülden destek veren insanlara da yapmamanız lazım. Sizi başka sayıklarla destekleyen ittifak ortağınızı da bu rezilliğe ortak etmemeniz lazım. Sorunu var mıydı?